Merhabalar. Bu ilk videomuzda transistörden işlemciye serimizin bu ilk videosunda transistör nedir? Biraz bu konu hakkında konuşacağız. Transistör 3 bacaklı bir devre elemanıdır. Genel olarak transistör ne iş yapar? Elektronik anahtarlama, yükseltme, lojik kapıların kurulması bu işlere yarar. Transistör şurada da gördüğünüz gibi göstereyim. Böyle küçük bir abimiz. 1947'de 3 tane bilim adamı tarafından icat edildi. Günümüzde şu an bilgisayarların içerisinde, tüm işlemcilerin içerisinde sıklıkla kullanılmakta. Transistörün 3 bacağı var dediğim gibi. Kolektör, base ve emitter olarak. Transistör ne iş yapar? Basitçe ondan bahsedeyim. Burada küçük bir devre kurdum. Direnç devresi. Eğer biz bunu bir transistör olarak düşünebilirsiniz. Normalde biz butona manuel olarak basarız ve devre tamamlanır. Transistör de bu görevi elektrik sinyaliyle yerine getiriyor. Bunu bir transistör olarak hayal edersek, eğer biz bu butona bastığımızda devre bu hale geliyor. Normal düz bir devre haline geliyor. Transistör şu şekilde çalışıyor. Biz base'den, bu bir NPN transistör, bu arada örnek olsun diye çizdim buraya. İlerleyen videolarda da hep bunu kullanarak devam edeceğiz. Base'den verdiğimiz küçük bir akım, kolektörden emittere büyük bir akım akmasına sebebiyet veriyor. Şimdi de biraz transistör çeşitlerinden bahsedelim. Transistörler genel olarak BJT ve FET olarak ikiye ayrılır. BJT Bipolar Junction Transistor, FET ise Field Effect Transistor olarak geçer. Bu ikisinin farkları şunlar. BJT akım kontrollü bir transistör çeşididir. FET ise gerilim kontrollü bir transistör çeşididir. BJT iki çeşidi vardır BJT transistörün, NPN ve PNP olmak üzere. NPN devrenin negatif kısmını keserken PNP devrenin pozitif kısmını keser. Çalışma prensibi: kolektör ucu pozitif terminale bağlanır, emitter ucu negatif terminale bağlanır. Tabi burada bir yük olur kolektöre bağlı. Normalde kolektörden emittere akım geçişi olmazken biz base hattını pozitif terminale bağladığımızda base'den gelen küçük bir akım emittere doğru akar. Ve bu küçük akım kolektörden emittere yüksek bir akım geçimine sebep olur. Çalışma prensibi bu. Dediğim gibi yük kolektör bacağına bağlanır. PNP'de ise olay şu şekilde çalışır. Yine bu sefer tam ters. Emitter pozitif terminale bağlanır yukarıdan. Kolektör negatif terminale bağlanır. Normalde emitterden kolektöre akım geçimi olmazken base ucu negatif terminale bağlandığında emitterden gelen küçük bir akım base'e girer. Bu küçük akım emitterden kolektöre yüksek bir akım geçimine sebep olur. Yine dediğim gibi devrede kullanacağımız yük, bu led olabilir, motor olabilir, kolektör bacağına bağlanır. Tabi bu ikisinde devre elemanının bağlantı yönü değişir. Çünkü burada pozitif, negatif kısmı keserken burada pozitif kısmı kesmiş oluyoruz. FET'te ise olay şu şekilde. JFET bu şu an çok kullanılan bir transistör çeşidi değil. Bunu atlıyorum. MOSFET, günümüzdeki işlemcilerin tamamında MOSFET transistörler kullanılır. Milyonlarca, belki milyarlarca bulunur her bir işlemcinin içerisinde. N-channel ve P-channel olmak üzere iki çeşit transistörü var MOSFET'in. N-channel'da gate kısmı pozitif gerilimle tetiklenirken P-channel'da negatif gerilimle tetiklenir. Buradaki olay şu: biz gate hattımızı pozitif terminale bağladığımızda normalde drain ile source arasında bir akım geçimi olmazken biz bu hattı pozitif terminale bağladığımızda burada bir elektrik alan oluşur. Bu elektrik alan drain'den source'a akım geçimine izin verir. P-channel'da ise gate hattını negatif terminale bağladığımızda normalde source'tan drain'e akım geçimi olmazken gate hattını negatif terminale bağladığımızda burada bir elektrik alan oluşur. Elektrik alan source'tan drain'e akım geçimine izin verir. Daha demin dediğim gibi bu akım kontrollü, bu da gerilim kontrollü transistörlerdir. İşlemcilerde MOSFET'in kullanılma amacı genel olarak enerji kazancıdır. Çünkü burada elektrik alanla işimizi çözerken burada sürekli bir akım akması gerekiyor ve bu akımın akması bizim aleyhimize, sürekli olarak enerji harcıyoruz. Burada pozitif terminale bağlamamız yetiyor. Burada bir elektrik alanı oluşuyor. Akımın akmasına gerek yok. Bir sürü şeyden kazanç sağlıyor.
Hep geleneksel akım üzerinden bir transistör anlatımı yaptık. Biraz da gerçekten elektronlarda ne oluyor ondan bahsedelim. Daha demin anlattığım olaylarda hep akımın pozitiften negatife aktığını varsayarak konuştuk. Ama aslında elektronlar eksiden artıya doğru geçer. Bu tarihsel bir yanılgı. Benjamin Franklin'den bu yana devam eden bir yanılgı. Tabi o zamanlar elektronun keşfinden haberleri olmadıkları için bir referans noktası seçmişler ve artıdan eksiye doğru aksın diye isimlendirmişler. Tabi elektronun keşfinden sonra bu işin yanlış olduğu anlaşılmış. Lakin o zamana kadar kurulan tüm denklemler, tüm sistemler akımın pozitiften negatife doğru aktığını varsaydığı için hepsini değiştirmek çok büyük bir iş yükü. Biz bu şekilde devam edelim demişler. Konvansiyonel akım olarak da geçer geleneksel akım. Biz normalde 5 volt, bakın kolektör kısmına yük yani led'i bağlamışız. Base bacağı da bir buton. Genelde mesela bu bizim transistörümüz için bu direnç 10K yeterli olur. Burada da 470 ohm bir direnç yeterli olacaktır. Bu led'in koruması için, bu da base bacağına akan akımın sınırlandırılması için. Şimdi 5 volttan gelen akım, pozitif terminalden gelen akım direncin üzerinden geçer, led'in üzerinden geçer ama burada tıkalı kalır. Ama eğer biz bu butona basarsak base ile emitter arasında takribi 0.7 voltluk bir gerilim farkı oluşur. Bu da base'den emittere küçük bir akım akmasına sebebiyet verir. Base'den emitter akan küçük bir akım kolektör ile emitter arasında olan yolu açar ve devre şuna dönüşür bir anda. Sanki burada hiç transistör yokmuş gibi 5 volttan led üzerinden geçerek ground'a bağlanır. Peki bu işin elektron kısmında ne oluyor derseniz olay biraz değişik. Biz kolektör bacağına 5 volt, emitter bacağını da ground'a bağladığımızda, yani pozitif terminal kolektör, negatif terminal emittere bağladığımızda ve base kısmını da pozitif terminale bağladığımızda yine bir dirençle, base ile emitter arasındaki gerilim farkı yine takribi 0.7 volta ulaştığında emitterdeki elektronlar base'e doğru geçmeye başlarlar. Ama base bacağı çok ince ve doplu bir yapıda olmadığı için, dop diye bir kavram var, burada çok fazla tutunamazlar. Ve buradaki elektronların çok büyük bir kısmı kolektöre doğru pompalanır. Kolektör de pozitif terminale bağlı olduğu için burada bir elektrik alanı oluşur. Negatif yükler de pozitif terminale doğru geçmek ister haliyle. Yani base ile emitter arasındaki gerilim farkı emitterdeki elektronların kolektöre doğru akmasına sebebiyet verir diyebilirim. Bu da işin elektron akımı kısmı. Tabii biz önümüzdeki hesaplamaların, önümüzdeki devrelerin tamamında geleneksel akımı baz alarak konuşacağız. Akımın pozitif terminalden negatif terminale aktığını varsayacağız. Benjamin Franklin abimiz gibi. Şimdi iki tane devre kuracağız sizinle beraber. Bir buffer, bir de inverter devresi. Bir logic kapılara geçmiş olduk. Bir buffer, bir de inverter devresi kuracağız. Breadboard üzerinde de bunu göstereceğim size. Buffer devresi girdisi neyse çıktısı da odur. 0, 0, 1, 1. Yani biz butona basarsak led'in yanmasını, butona basmazsak da led'in sönmesini istiyoruz. Butona basmak 1, basmamak 0 olarak kodladık. Bu devre nasıl çalışır? Pozitif terminalden çıkan akım ilk olarak 470 ohm direncin üzerinden geçer, led'in üzerinden geçer ama burada tıkanır. Burayı kim açacak? Tabii ki base bacağı açacak. 10K üzerinden geçen akım eğer biz butona basarsak base'e doğru akar ve base'den emittere küçük bir akım oluşur. Bu akım da kolektör ile emitter arasındaki yolu açacağından bu devre tamamlanır ve led yanar. Biz her butona bastığımızda şunu mu kullanıyorduk? Evet. Olay buna döner yani. Biz butona bastığımızda led yanar. Bunu ben breadboard üzerinde kurdum. Bir adaptör yardımıyla breadboard'umu besliyorum bu arada. Ama çıkışının 5 volt olmasına dikkat edin. Ben bunu kestim uçlarını. Çıkışının 5 volt olmasına neye dikkat edin? Sonrasında yüksek bir gerilim veriyorsa çarpılırsanız yok öldük kaldık falan olmasın yani. Bağladık. Sağ tarafla ilgilenmeyin, bu birazdan kuracağımız devre. İşin bu tarafıyla ilgileniyoruz.
Aynı devreyi kurduk. 5 volttan gelen akım önce direncin üzerinden geçiyor. Buradaki 470 ohm. Sonrasında ledin üzerinden geçiyor. Sonrasında kolektör bacağına bağlanıyor. Emitter bacağından çıkan hat da GND'ye bağlanıyor. Orta bacaktaki buton bağlantısı da 5 volttan 10K'lık bir dirençle butona geliyor. Butondan da base bacağına doğru gidiyor. Biz her bu butona bastığımızda ledin yanmasını istiyoruz. Nitekim öyle de oluyor. Şimdi size bir problemden bahsedeceğim burada. Ben butona basmasam dahi buralarda biraz elimi dolaştırdığımda görüyorsunuz led yanıyor. Bu neden oluyor? Biz butona basmadığımızda transistörün base bacağı boşta. Boşta olunca havadaki gerilim dalgalanmalarından, elimin üzerinden geçen akımdan her şeyden etkileniyor ve tetiklenebiliyor. Bunu nasıl çözeriz? Bunu çözmenin bir yolu var. Elektronik mühendisliği okuyan arkadaşlarım bilir. Pull down direnci. Eğer biz gidip de şunu çizeyim. Base bacağını 10K'lık bir dirençle ground'a çekersek bu daha demin yaşadığımız kararsızlıktan kurtulmuş oluruz. Peki bu pull down direnci nasıl çalışır? Normalde biz butona basmazken bu bacak boşta. Logic 0'ı gösterebilmesi için ground'a çekiyoruz bunu. Peki soracak olursanız burada niye direnç kullanıyoruz diye. Çünkü eğer biz butona bastığımızda 5 volt buradan geliyor. Eğer biz buraya bir direnç koymazsak buradan direkt kısa devre yapıp ground'a akar akım. Base bacağına akmaz. Ama biz buraya 10K'lık bir direnç koyduğumuzda buraya gelen akım burada dirençsiz bir ortam varken niye gidip de direnci seçsin ki? Akımın neredeyse tamamı base bacağına akar. Buraya akmamış olur. 10K'lık bir direnci base bacağından ground'a çekiyorum. Bakın normalde yanıyor. Elimle şey yaptığımda bile. Ama ben bunu ground'a çektiğimde bakın ne yaparsam yapayım artık devrenin kararlılığını değiştiremiyorum. Sadece butona basınca yanıp sönüyor. Şimdi de inverter devresini inceleyelim. Inverter'ın mantığı şu. Bizim girdimiz 0 olduğunda çıktığımızın 1, girdimiz 1 olduğunda çıktığımızın 0 olmasını istiyoruz. Bu devreyi kurduk yine 5 volt vererek. Bu devrenin çalışma mantığı 5 volttan çıkan akım, pozitif terminalden çıkan akım buradan bu yolu takip eder. Base bacağı şu an boşta gördüyseniz. 470 ohm'un üzerinden geçer. Normalde burası pasif. Yani bunun üzerinden geçemez. Bunun üzerinden geçemeyeceği için bu yolu takip eder ve led'i yakar. Buradan ground'a bağlanır. Yani normal zamanda biz hiçbir şey yapmadığımızda led yanık durumda. Ama biz gidip de bu butona basarsak işler orada değişir. Artık buradan gelen akım base üzerinden emittere akar ve kolektör ile emitter arasındaki yol açılır. Kolektör ile emitter arasındaki yol açılınca ne olur? Devre artık buna döner. Buna dönen devrede akım 470 ohm'un üzerinden geçtikten sonra burada boş bir hat varken neden iç direnci olan bir ledin üzerinden geçsin? Elektrik neredeyse tamamen bu yolu tercih eder ve ledimiz söner. Buradan kısa devre yoluyla negatif hatta bağlanır. Breadboard üzerinde de kurdum aynı devreyi. Pozitif terminalden çıkan akım aslında bunu 4.7K kullansak daha hoş olur. Niye? Çünkü 470 ohm transistörü fazla yoran bir direnç. 4.7K olursa transistör üzerinden geçen akım sınırlanır ve transistörümüzün ısınmasını azaltırız. Bunu 4.7K ile değiştirirseniz daha düzgün bir devre elde edersiniz. 5 volttan çıkan akım 4.7K'nın üzerinden geçer. Transistör ile led birbirine paralel bağlı burada görüyorsunuz. Ya ledin üzerinden gidecek ya da transistörün üzerinden gidecek. Transistör pasif olduğu zaman ledin üzerinden gitmeyi tercih ediyor. Çünkü orada geçeceği bir yol yok. Ama biz ne zaman butona basarsak, butona bastığımızda ne oluyor? Artık buradan gelen akım transistör üzerinden geçebiliyor. Transistör üzerinden geçiyor ve GND'ye bağlanıyor. Burada bir kısa devre oluşmuş oluyor. Aynı pull down direnci muhabbeti burada da var. Tabi burada olay 5 volt olduğu için söndürmek pek mümkün olmuyor ama yine de devrenin tam kararlılığını sağlamak için base bacağından ground'a
10K'lık bir direnç seçiyoruz. 10K bu arada pull down direnci için çok sık kullanılan bir direnç. Niye 10K? Çünkü 10K akım geçirmeyecek kadar yüksek diyebilirim. Sıfıra karşı bir yerde hiç direnç yoksa, diğer tarafta 10K varsa akımın neredeyse tamamı boş yoldan gider. Daha küçük olursa bu direnç, akımın bir kısmı belki de o taraftan gidebileceği için böyle bir risk alınmaz ve 10K çok kullanılan bir değerdir. Butona bastığımızda led sönüyor. Butondan elimizi çektiğimizde led yanıyor. Inverter devresi bu şekilde çalışır. Şimdi de bu videoda emeği geçen insanlara teşekkür etmek istiyorum. John Barden, Walter Brittain ve William Shockley, telaffuzları doğru mu bilmiyorum. Transistörü bulan abilerimiz, bu videonun size ulaşmasını sağlayan abilerimiz. Eğer öldülerse Allah taksiratlarını affetsin, yaşıyorlarsa Allah ömürlerine ömür katsın inşallah. Utku Deniz Korkmaz da bana kulaklık desteği sağladı, ona da buradan teşekkür ediyorum. Herkese bol şans.